Selam, merhaba. Hayat zorlaştığında güçlü kalmak mümkün mü? Psikolojik dayanıklılık üzerine yapılan bir araştırmada travma sonrası büyüme ve yaşam deneyimlerinin bireyleri nasıl daha güçlü hale getirdiği incelenmiş. Sonucunda ise insanların travma sonrasında hayatlarında daha fazla anlam bulabildikleri, ilişkilerinin güçlenebildiği ve daha dirençli hale gelebildikleri gözlemlenmiş. İstatistikler travmatik olay yaşayan bireylerin %70'inin bu olayda büyüyerek çıktığını gösteriyor. Biz de bu videoda güçlü kalmanın yollarını ve bilimsel olarak kanıtlanmış yöntemleri konuşacağız. Öncelikle psikolojik dayanıklılık nedir? Kısaca bundan bahsetmek istiyorum. Psikolojik dayanıklılık kavramı zorluklara rağmen toparlanma, hayata devam etme ve hatta büyüme yeteneğidir. Peki bu dayanıklılık doğuştan mı gelir yoksa sonradan geliştirilebilir bir beceri midir? Eskiden bilim insanları beynimizin sabit olduğunu ve değişmediğini düşünürdü. Ama artık biliyoruz ki beynimiz yaşadığımız deneyimlere, öğrendiklerimize ve hatta alışkanlıklarımıza göre değişebiliyor. Beyninizi büyük bir orman gibi hayal edin. Ormanda sık kullandığınız patikalar beyninizin alışkanlıklarını ve düşünce yollarını temsil eder. Eğer her gün aynı yolu kullanırsanız bu patika daha belirgin ve kolay geçilebilir hale gelir. Ama bir gün yeni bir yoldan yürümeye karar verirseniz başta zorlanırsınız. Çalılar, dallar ve taşlar yollarınızı kapatır. Ancak tekrar geçtiğinizde yeni bir patika oluşur ve eski yol kaybolur. Buna biz beyin plastisitesi yani nöroplastisite diyoruz. Peki nöroplastisite bizim hayatımız için ne anlam ifade ediyor? Her yeni öğrendiğiniz beceri beyninizde bir patika açmak gibidir. Örneğin bir dil öğrenirken beyninizde yeni bağlantılar oluşur. Düşünce alışkanlıklarınızı değiştirebilirsiniz. Olumsuz bir düşünceyi olumlu bir düşünceyle değiştirmeye çalıştığınızda beyniniz bir zaman sonra bunu alışkanlık haline getirir ve strese karşı daha dayanıklı olabilirsiniz. Kötü alışkanlıklarınızı bırakabilirsiniz. Yani nöroplastisite sayesinde hangi yoldan yürümek istediğinize karar verip beyninizi yeniden şekillendirebilirsiniz. Tabii bu becerinin kalıcı hale getirilmesi için sık sık pratik yapılmalı. Bunun dışında bulmaca çözmek, müzik aleti çalmak, meditasyon yapmak gibi uygulamalar beynimizi şekillendirmek için oldukça etkili yollardır. Pozitif psikolojinin kurucularından Martin Seligman 1990 yılında dayanıklılığı arttırmak için PEN dayanıklılık programını geliştirdi. Program Amerika Birleşik Devletleri ordusunda stres ve travmaya karşı askerlerin dayanıklılığını arttırmak için uygulandı. Programda askerlere olumlu düşünme teknikleri, problem çözme becerisi ve stres yönetimi yöntemleri öğretildi. Bu programın sonucunda da görüyoruz ki eğitim alan askerler travma sonrası daha az stres yaşadı ve dayanıklılıkları gelişti. Peki bizler psikolojik dayanıklılığımızı geliştirmek için neler yapabiliriz? Yapabileceğimiz en önemli şey kendimizi tanıyıp duygularımızı yönetmek. İnsanın kendi duygularını fark edip yargılamadan kabul etmesi dayanıklılığın temelidir. Çünkü ancak duygularımızı fark edebildiğimiz zamanlarda onları yönetebilmek için çabalarız. Biliyorum çoğumuz için gün içinde kendine bir 10 dakika ayırmak bile zor geliyor. Fakat günlük tutma kişinin kendi duygularını fark edip tanıması için oldukça etkili bir yöntem. Duygularımızı fark edip onları yönetmek istediğimizde ise derin nefes alma ve meditasyon gibi yöntemler stresi oldukça azaltabilir. Diğer maddemiz tabii ki sosyal destek. Bazılarınız kötü, travmatik bir olay yaşadığı zaman yalnız kalmak isteyip insanlardan kendini izole eder. Çünkü diğer insanların başına onunkisi kadar kötü bir olay gelmemiştir ve bu yüzden de diğer insanlar onun düşündüğü gibi düşünüp onun hissettiği gibi hissedemezler. Fakat biliyoruz ki arkadaşlar ya da aile üyeleriyle açık bir iletişim kurmak böyle zamanlarda oldukça kurtarıcı olabiliyor. Ortak ilgi alanlarını paylaşan ya da aynı travmatik olayı yaşamakta olan insanlarla bir araya gelmek sosyal destek için oldukça önemli. Bağımlılar için ya da kanser gibi hastalıklarla mücadele etmek zorunda kalan insanlar için, aynı doğal afeti yaşamış, benzer acılar için gözyaşı döken insanların oluşturduğu birçok sosyal destek grubu var. Oralara gittiğinizde göreceksiniz ki aslında düşündüğünüz ve hissettiğiniz kadar yalnız değilsiniz. Çünkü sizin gibi bir sürü insan varmış. Sosyal desteğin insanın değişimi ve gelişimi için ne kadar çarpıcı bir güçte olduğunu gösteren A Million Things ve Mom adında 2 dizi önerebilirim. İsterseniz bunları izleyip sosyal desteğe dair bakış açınızı genişletebilirsiniz. Diğer bir maddemiz hedef belirleme ve bir amaç, bir anlam bulma. Viktor Frankl'ın İnsanın Anlam Arayışı kitabı, zor zamanlarda anlam bularak psikolojik dayanıklılığı nasıl geliştirebileceğimizi çok güçlü bir şekilde anlatır. Frankl kitabında şöyle söyler: İnsanın yaşamdan ne beklediği değil, yaşamın insandan ne beklediği sorulmalıdır. Asıl mesele hayata bir anlam yüklemek değil, gelen çağrılara sorumluluk bilinciyle cevap vermek.
Frankl, karşılaşılan zorluklarda bir anlam bulmanın ve buna göre harekete geçmenin dayanıklılığımızı artırabileceğini vurgularken, bu bakış açısının insanlara en karanlık zamanlarında bile güç ve umut verdiğini savunur. Peki, hayat sizden ne bekliyor? Yaşadığınız duruma nasıl bir anlam yükleyebilirsiniz? Kendinize sormuş olduğunuz sorulardan sonra harekete geçmeniz gerekir. Zorlukların neden üstesinden gelmek istediğinizi düşünüp buna odaklanın. Böyle zamanlarda kendinize güvenmeniz çok önemli ve başarı özgüveninizi artıracaktır. Diğer bir konumuz esnek düşünme yeteneği. İçinde bulunduğunuz problemden bir süre kendinizi uzaklaştırıp ona dışarıdan bakmayı deneyin. Yaşadığınız bu durum size neyi öğretebilir? Yaşadığınız probleme yeni çözümler bulabilmek için ona farklı açılardan bakmanız gerekir. Hayatınız için muhakkak A, B, C, D planınız olsun ki yaşarken kendinizi daha güvende hissedin. Diğer maddemiz kendine şefkat göstermek. Kendinizi sürekli kırbaçlayamazsınız. Mükemmelliyetçiliği bir kenara bırakın ve hatalarınızı büyüme fırsatı olarak değerlendirin. Kendinizle konuşun. Zor zamanlarda başkalarından destek aramak yerine önce kendinize siz destek olun. Tara Brach'ın Radikal Şefkat kitabında da söylediği gibi kendimizi sevmeden iyileşemeyiz. Şefkat yaralarımıza merhem olur ve her şeyden önce o yaraların insancı olduğunu hatırlatır. Diğer bir maddemiz pozitif bakış açısı geliştirme. Siz yaşadığınız durumla alakalı olumsuz bir değerlendirme yapıp öyle düşünüyorsanız eğer, beyniniz bak Beyza olumsuz değerlendirme yapıyor da onun psikolojisine, fizyolojisine bu çok da işe yaramaz. O yüzden ben birazcık daha olumlu değerlendirme yapayım ya da bunu saf dışı bırakayım demez. Siz ne düşünüyorsanız beyniniz onun imgesini barındırır ve fark etmeden düşündüğünüz şey için çalışmaya başlarsınız. Örneğin zor zamanlarını atlatamayacağını düşünen bir insan zor zamanlarını atlatmak için herhangi bir çabaya girmez. Ya da bir işi başaramayacağını düşünüyorsa birisi o işi illa başaracağım diye kendini motive etmeye çalışmaz. Bu sebeplerden dolayı aslında söylemesi çok kolay ama yapması oldukça zor olan bir şey. Bardağın dolu tarafını görmek gerek. Sizin hayatınızın krizi neyse onun için kendinize inanarak olumlamalar yapabilirsiniz. Bunun üstesinden gelebilirim. Bunu düzenli bir hale getirirseniz stres seviyenizin azalmasıyla yaşadığınız durumu daha farklı değerlendirebilmeye başladığınızı göreceksiniz. Ve hatta hayatınızda hiç olmayan bir zorluğu düşünüp onu aştığınızı hayal ederek kendinize motivasyon yaratabilirsiniz. Diğer bir maddemiz fiziksel sağlık. Fizyolojimiz psikolojimizi, psikolojimiz de fizyolojimizi tahmin ettiğimizden çok daha fazla etkiliyor. Bunun için öncelikli olarak hareket edin. Egzersiz beynin mutluluk hormonu olarak bilinen endorfini, bunun yanında serotonin ve dopamin seviyelerini arttırdığı yetmiyormuş gibi bir de stres hormonu olarak bilinen kortizol seviyesini düşürüyor. Hatta Journal of Psychiatric Research dergisinde 2018 yılında yayımlanan bir çalışmada düzenli fiziksel aktivitenin depresyon semptomlarını yani belirtilerini azaltmada psikiyatrik ilaçlar kadar etkili olabileceğini belirtmiş. Egzersiz dışında fiziksel sağlığımız için uyku ve iyi beslenme de tabii ki çok önemli. Ne demiş Ludwig Feuerbach? Der Mensch ist, was er isst. Yani insan ne yerse odur. Bir diğer maddemiz mevcut duruma adapte olabilme. Hayatta her şeyi kontrol edemeyeceğinizi kabul edin. Siz mükemmel değilsiniz, mükemmel olmak zorunda olmadığınız için mükemmel değilsiniz. Bazı şeyler sizin planlamadığınız gibi gidebilir. Böyle zamanlarda yeni yol arayabilirsiniz. Çünkü unutmayın, beyninizdeki orman sizin ve mevcut duruma adapte olabilmek sizin elinizde. Diğer maddemiz ise videonun en başında söylediğimiz gibi zihni geliştirmek dayanıklılığı artırır. O yüzden kendinizi geliştirin. Ne bulursanız okuyun. Yeni şeyler öğrenmeye çalışın. Psikolojide Tolstoy'un bisikleti diye bir kavram vardır. Bunun sebebi ise Tolstoy'un bisiklet sürmeyi 67 yaşında öğrenmiş olması. Bu yüzden kaç yaşında olduğunuz hiç önemli değil. Yeni beceriler öğrenmeye çalışın. Başta da söylediğimiz gibi bu beyninizde yeni patikalar açmanızı sağlayacak. Son madde ise yardım istemekten çekinmeyin. Profesyonel destek alabilirsiniz. Bir psikolog ya da terapistle çalışmak dayanıklılığı artırmak için etkili olabilir. Psikolojik dayanıklılık bize zor zamanlarda yol gösterir. Ancak bu sabır ve zaman isteyen bir süreçtir. Yine de pes etmeden küçük adımlar atarsanız kendiniz için büyük değişimler yaratabilirsiniz diyorum ve beni buraya kadar dinleyip izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hoşça kalın.